Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 90. bölümüne dair yine önemli bilgileri bu videoda duyacaksınız. Ayrıntıları aktaracağım. Önemli görüntüler var. Setten gelen görüntüler var tabii ki. Bunlardan da bahsedeceğim. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Aboneler özel videolarımız gelecek ve artık 66.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi konumuza geçelim. İşte bu gördüğünüz fotoğraf yine yeni bir evden gelen fotoğraf. Biliyorsunuz Seyran ile Ferit bu evde bir sahne çekilmiş. Seyran ile Ferit az önce gördüğünüz evde sahnesi olacak 90. bölümde ve gerçekten yine çok mükemmel bir ev diyebiliriz. Direkt boğazı gören bir ev. O nedenle buna da ciddi bir aslında yatırım yapıldığını görebiliyoruz ve dizide gerçekten güzel bir sahne çıkacaktır o bölümde. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim yine. Seyran ve Ferit'in eğer ki o sahnesi çıkacaksa, eğer beraber sahnesi çıkacaksa, şunu bilin ki 90. bölümde Seyran Suna ile Ferit'i görmeyecek. Yani Seyran Suna ile Ferit'i görmeyecek arkadaşlar. Haberi olmayacak. Belki hani rüya ihtimali düşük zaten. Rüya olmadığını düşünüyoruz ki böyle bir şey olmadığı için de muhtemelen arkadaşlar dediğimiz gibi Suna ile Ferit sahnesinde herhangi bir şey olmayacak. Seyran bunu görmeyecek. Bunu da buradan çıkartabiliriz. Yine aynı zamanda Ferit ile Seyran'ın, yani Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in araçları da yine setin olduğu kısımda bu şekilde görüntülendi. Onu da sizlere belirtelim. Bu da dediğimiz gibi güzel bir haber. Dizinin en azından birazcık daha Seyran ile Ferit arasında gideceğini görebiliyoruz. Yine aynı zamanda bu fotoğrafta Afra Saraçoğlu'nun sete köpeğiyle beraber giderkenki çekilmiş fotoğrafı. Bugün sabahtan çekilen bir fotoğraf ve bu şekilde de Afra Saraçoğlu hayranına bakarken hayranını da o şekilde çekmiş ve setten gelen bir görüntü olarak yine sizlere paylaşmak istedik. Birazdan Suna ile Ferit'in konusuna başlayacağız. Yani böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Çünkü setten gelen önemli görüntüler de var. Bunlarla birazcık aslında bir bağdaştırma yapacağız. Gerçekten önemli şeyler var. Yine aynı şekilde Mert Ramazan Demir'in aracıyla beraber Yalı'dan ayrıldı ve başka bir çekime, yani Yalı Çapkını için başka bir çekime gitti. Görülüyor yine bu fotoğrafta da. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi birazcık konumuza geçersek aslında Yalı Çapkını'nın 90. bölümüyle alakalı. Fragman yarın yayınlanacak. Yani %80, %90 yarın fragman yayınlanır diye tahmin ediyoruz. O nedenle yarın fragmanı bekliyoruz açıkçası. Bir diğer yönden de şimdi gelirsek konumuza. Suna ile Ferit'in sahnesini Seyran görmedi mi? Yani biliyorsunuz hani en son Seyran kapıya gelmişti ve Suna ile Ferit'i görmüş gibi yapmıştı yapımcılar, ama hani öyle bir şey olmadı. %90 Seyran'ın Ferit ile Suna'yı görmediğini söyleyebiliriz. Zaten set çekimlerinden de belli oluyor ki Seyran ile Ferit beraber ve hatta farklı bir evde yine Seyran ile Ferit'in çekimleri var. Yani bu da şu anlama geliyor ki Seyran ile Ferit'in arasında herhangi bir şey olmamış. Seyran açıkçası Suna ile Ferit'i görmemiş. Oluyor. Bu hatta kesinleşmiş oldu. Şunu söyleyelim. Suna ile Ferit'in arasında bir şey yaşandığını düşünüyoruz. Hani o şeyin rüya almadığını düşünüyoruz. Yüksek bir ihtimalle rüya vesaire değildi. Hani çünkü o çekimden belliydi ki yüksek bir ihtimalle o yaşanan rüya değildi. Ama Seyran da Ferit ile Suna'yı %90 görmemiş. En azından bu şekilde söyleyebiliriz. O nedenle 90. bölümde bunu yine rahatlıkla görebileceksiniz açıkçası. Hep beraber göreceğiz. Yine aynı zamanda biliyorsunuz Yalı'dan birçok kişi ayrılıyor. Yani bu Korhanların aslında birazcık da çöküş dönemi. Ne kadar? Şimdi şunu belirteyim ilk başta. Korhanların şirketi vesaire, bu durum Ferit Korhan açısından, yine Halis açısından iyi gidecek. Yani yaklaşık bir 3 bölüm, max 4 bölüm dizide iyi bir şekilde devam edecek olaylar. Sadece aşk konusu birazcık dizide kötü gidebilir. Ama onun dışında şirket vesaire yaklaşık bir 3 bölüm 4 bölüm çok iyi anlamda gidecek. Ama 3. ve 4. bölümden sonra yavaş yavaş dizi tekrardan bozulacak. Bunun sebebi şirket olacak, çünkü Büyük Hanım Abidin ile beraber ciddi anlamda bir oyun oynayacak ve bu oyun Korhanları da ciddi manada çökertecek. Yani bir nevi aslında şunu da görebiliriz ki Korhanlar çökecek açıkçası. Tabi ilerleyen bölümlerde Abidin'in yaptığı bu oyun, Abidin'in yaptığı bu büyük hanımla olan işbirliği ilerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit tarafından çıkartılacak. Yani Abidin oynayacağı oyunu tam anlamıyla iyi oynayamayacak ve o nedenle ilerleyen bölümlerde Abidin yakalanacak. Tabii ki yakalanmasıyla beraber Korhanlardan kovulacak. Yani Abidin diziden çıkmayacak
Büyük hanımla beraber olacak ama ciddi manada da Korhanlardan artık uzaklaşmış olacak. Tabii ki bu süreçte Suna ile beraber bir ayrılık da olabilir. Suna ile beraber bir boşanma da yaşanabilir. Veya boşanmasa da Suna'nın büyük hanımın yanına gitme olasılığı da yüksek. Çünkü Kazım Ağa da bu oyunun içinde olduğu için kızının büyük hanımın yanına gitmesine izin verebilir. Çünkü olayın içinde para olduğu için Kazım Ağa bunu kabul edebilir ve Sunay'ı büyük hanımın yanına yollayabilir açıkçası. O nedenle bu tarz şeylerin de yaşanma olasılığı yüksek. Bir diğer yandan baktığımızda Halisa şu an değil ama hani böyle yaklaşık 8 bölüm 9 bölüm sonra diziden çıkabilir. Yani epey uzun bir süre var ama hani diziden çıkma olasılığı Halisa'nın yüksek. Çünkü Halisa diziden çıkarak ağalık durumuna Ferit'in yükselmesini yine bekliyoruz bu süreçte açıkçası. Onu da sizlere açık açık belirtelim. Yine aynı zamanda Gülgün ile Orhan biliyorsunuz Gülgün Yalı'dan ayrıldı ve Orhan'ı da yanına aldı. Yani artık Gülgün ile Orhan tekrardan beraber ve ilerleyen bölümlerde tekrardan bir evlilik, bu ikili arasında en azından bir yüzük takma vesaire olacaktır. Yani tekrar beraber birlikte olacak ve bununla birlikte de tekrardan Yalı'ya dönecek bu ikili ama Yalı'ya dönmesi yaklaşık 2-3 bölüm sürer. Yani Orhan Yalı'ya Gülgün tarafından şu an döndürülmüyor ama ilerleyen bölümlerde Gülgün ile Orhan tekrardan Yalı'ya dönecek. Özellikle Halisa'nın yine ısrarlarıyla Yalı'ya dönecek. Çünkü şu an Yalı ciddi anlamda boş kaldı. Hani birçok kişi Yalı'da yok. Yalı'da duranların birçok kişi Yalı'da yok. O nedenle Yalı'ya tekrar dönmeleri amacıyla Halisa ciddi anlamda Korhanları toparlayacak. Ama ne kadar toparlarsa toparlasın içeride oynanan oyunlar, gizli gizli yaşanan oyunlar hem Halisa'yı çökertecek hem de şirketi ciddi anlamda zarara sokacak. Tabii ki Abidin bu süreçte iyi rol oynuyor gibi yapacak ama Abidin asla iyi rol oynamayacak. Ferit'e karşı bir düşmanlık başlayacak mı? Hayır. Ferit'le arasında şu anda bir düşmanlık olmayacak. Düşmanlık olursa Ferit Abidin'in büyük hanıma yaptığı oyunu öğrendiğinde o zaman Ferit Abidin'e karşı büyük bir sinir duyabilir, öfke duyabilir ve o nedenle aralarında bir çatışma çıkabilir Ferit ile Abidin'in arasında. Bu da ciddi anlamda tabii ki bu ikiliyi küslüğe ve hani kötü bir role oynatacaktır. Birkaç bölüm sonra tabii ki bu hemen değil en az bir 4-5 bölüm sonra Ferit ile Abidin arasında ciddi anlamda sıkıntılar ve sorunlar çıkacaktır. Büyük hanım Kazım Ağa'yı da yanına çekti ve Kazım Ağa tabii ki bu duyduğu paralarla beraber yani büyük paraların işin içinde döndüğünü duyunca tabii ki olaya kendini kaptırdı ama ilerleyen bölümlerde Kazım Ağa yakayı ele verecek ve ciddi anlamda diziden çıkmaya kadar gelebilecek. Yani diziden tam çıkmayacak ama çok fazla sahnesi olmayacak Kazım Ağa'nın. Çünkü kendini yakalatacak. Esme ile beraber de herhangi bir evlilik olmayacak. Hatta çocukları bile olmayabilir, açık açık bunu da söyleyeyim. Esme doğuramayabilir. Bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunu da zaten ilerleyen bölümlerde rahatlıkla göreceğiz. Sadece şu an bunları söyleyeyim sizlere. İlerleyen videolarda ve bölümlerde de yine özellikle yarın fragman gelsin. Fragman analiziyle ciddi anlamda sizlere bilgiler vereceğiz. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.